Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bu çantanın yapımını tüm detayları ile paylaşmak istiyorum. Çantayı gelincik motifleriyle ördüm. Koton ipler kullandım. Açıklama kısmına kullandığım ipleri ve renk kodlarını yazarım. Siz de aynı renklerle örebilirsiniz. Çantanın içi astarlı. Ağız kısmında da bir adet mıknatıslı çıt çıt kullandım. Çantanın ölçülerini de sizinle paylaşayım. Çantamızın eni 32 santim, boyu 23 santim, sapı da bu şekilde. Hadi başlayalım örmeye. Motifimizi 3 milim tığ ile örüyorum. Yanımda da her zaman ince uçlu bir tığ bulunduruyorum. Sihirli halka ile başlayalım. İpimi çift kat dolayarak yapıyorum. Tığımı halkama geçirdim. İlmeğimi içinden çıkarttım. Bir zincirimi çektim. Halkanın içine zincirimle beraber toplam 10 sık iğne örüyoruz. Zincirim 1'di. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Halkamın ortasını sıkılaştırıyorum. Başlangıç ipim buydu. Hafifçe çekiyorum. Kısalan katı, tek katı sağ tarafa doğru çekiyorum. Burada bir ilmek oluştu. Sonrasında yine başlangıç ipimden tutup ilmeğimi içeriye aldım. Ve ilk sık iğnenin tepesine batıyorum. Tığımın üzerine alıp tek seferde çıkıp ipimi kesiyorum. İkinci rengim siyah. Siyah renk videoda net gözükmeyeceği için farklı renk ile örmek istiyorum. Evet, mavi renk ile örelim. Sık iğnelerimin tepesinden ilmeğimi çıkarttım. Sabit duran ipimin etrafında bu başlangıç ipimi çeviriyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Hep ikili trabzan şeklinde devam edeceğiz bundan sonra. Tığımın üzerine doladım. Aynı yere batıyorum. 2 seferde çıkıyorum. Bütün trabzanların bütün bir alt sıradaki sık iğnelerimizin tepelerine çifter çifter batıyoruz. 2 adet örüyoruz. Bakın. Devam edelim. Burada ikili trabzanlarımız 20 adet olacak şekilde devam ediyoruz örmeye. İkişer ikişer aynı yere batalım. İkili gruplarımızda toplam 10 adet olacak. Evet, şöyle bir sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Evet, tamamdır. Şimdi ilk trabzanımın tepesine batıyorum. Zincire batmıyorum. Trabzanın tepesine ilmek kaydırma yapıp çıkıyorum ve ipimi kesiyorum. Şimdi kırmızı rengimize geçelim. Bu sefer tepelerine değil şu boşluklara batarak örüyoruz. Ara boşluklarına batıyorum. İlmeğimi çıkarttım. Benim başlangıçlarım hep bu şekilde. Amacım hem ipimi sağlamlaştırmak hem de daha hoş bir görüntü elde etmek. Yine ikili trabzan şeklinde devam ediyoruz. Tığımın üzerine bir kere doladım. Aynı yere yine ikili trabzan ördüm. 2 adet oldu. Devam eden boşluğa
2 adet. Baştaki zincirimle beraber 4 adet oldu. 4, 5, 6, her yere çift çift batıyorum. 6, 7 adet ördüm. Şimdi 8. de 1 2 3 zincir çekiyorum. Tam dibine sık iğne ile batıyorum. Sonrasında hemen yandaki boşluğa sık iğne ile batıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere ikili trabzan. Boşluklara hep 2 2 batıyoruz. Devam edelim. Üçüncüyü ördüm. 4, 5, 6, 7. 7'yi ördükten sonra 3 zincirimi çekiyorum. Aynı noktaya sık iğne ile sabitliyorum. Bu şekilde. Toplam 5 adet yaprağımız olacak. Aynı şekilde devam edelim. Üç zincirimi çekiyorum. Tam dibine batıyorum. Yine başlangıçtaki bakın yere batıyorum. Aynı noktaya. Tek seferde çıkıyorum. 1 2 zincir çekiyorum ve üçüncü zincirime değil, bakın, hemen yanındaki trabzanın tepesine batıyorum. Tepesine battık. Tek seferde çıktık. Burada net gözükmesi için farklı renk ile devam etmek istiyorum. Farklı renk ile devam ediyorum. Bu sırayı kırmızı ile normalde devam ediyoruz. 1 2 3 zincir çektim. Aynı yere yine ikili trabzanımı ördüm. Bu ikincisiydi. Devam eden yine trabzanların tepelerine ikişer ikişer batıyoruz. Bu şekilde çifter çifter sonuncuyu üçüncü zincirime batıyorum. Bakın ilk başlangıçta üçüncü zincirim, 3 zincir çektiğim, 2 zincir çektiğim yere batmadım. Sonuncusunda batıyorum. Hemen sayalım. Trabzanlarımızı zincirimle beraber 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 13.'yü zincirin ortasına batıyorum ve 2 zincir çekiyorum. Yine aynı noktaya batıyorum. Tekrar 2 zincir çekip, bakın, bir alt sırada sık iğne yaptığımız yere ortasına batıp tek seferde ilmek kaydırma yapıyorum. 2 zincir çekip yine ilk trabzanımın, zincire değil, ilk trabzanın tepesine batıyorum. İlmek kaydırma yaptım. Bakın. Tekrar aynı yapalım. 2 zincir. Tekrar aynı yere ikişer ikişer batıyoruz. Zincirimle beraber ikinciyi ördüm. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14'ü zincirimin ortasına batarak yapıyorum.
Bir iki zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere ilmek kaydırma yapıyorum. 2 zincir, tam orta kısma ilmek kaydırma çıkıyorum. Bir iki zincir, ilk trabzanın tepesi. Hemen kıvrılmalar başladı. Devam edelim aynı şekilde. Ben şimdi buraları söküp bu renklerle devam edeyim. Sonraki sırada görüşelim. Evet, sıranın sonuna yaklaştım. 2 zincirimi çektim. Yine zincirimin ortasına batıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. Sonra tekrar 2 zincir ortasına batıp ilmek kaydırmamı yapıyorum. Sonrasında bir zincir çekiyorum. Şöyle arkasını döndürüyorum. Bu arada iplerimizi şunları düzgün şekilde gizleyelim. Sonrasında makasla keselim. Evet, iplerimi kestim. Şimdi ince uçlu tığım ile devam etmek istiyorum. Siz rahat batarsanız aynı numara ile de devam edebilirsiniz. Bir zincirimi çektim. Şöyle arkasını döndürdüm. Hemen devam eden şöyle trabzanların önden gözükmeyecek şekilde battım. Sık iğne ile sabitledim. Şimdi 4 zincir çekiyorum. 2 3 4. Kafeslerimizi bu noktada oluşturuyoruz. Şuradaki kafesleri. Şimdi 4 zincirimi çektim. Toplam 8 kafes oluşturacağız. Gelişi güzel batacağız arkadaşlar. Nedeni 5 yaprağımız var. 8 kafes oluşturacağız. Önemli değil nereye battığınız. Şöyle arkaya bakın. Batıyorum. 1 2 3 4. Yine gelişi güzel şöyle gelen noktaya sık iğne ile sabitliyorum. Bir, iki, üç, dört. Bir sayayım kaç tane yaptım diye. Bakın şunları sayıyoruz. 1 2 3 4 5 6. Bu benim 7. Bunu da yapıyorum. Sonrasında 1 2 3 zincirimi çekip şu başlangıçta yaptığım bir zincir çekip arkaya batmıştım. O boşluğa sık iğne yapıp ipimi bu noktada kesiyorum. Arkasında amacımız 8 adet kafes oluşturmak. Bu ipimizi gizleyelim, yeni rengimize geçelim. Evet, şimdi kafeslerimizin içine şöyle tutalım. Şuradan başlayayım. İlmeğimi çıkarttım. 4 zincir çektiğim boşluğun içinden bir zincir, 2 ve 3 zincirimi çektim. İkili trabzan şeklinde devam ediyoruz. Kafesimizin içine baştaki zincirimle beraber 4 adet ikili trabzanımızı örüyoruz. Arada 3 zincir, sonrasında devam eden yine kafesimize 4 adet ikili trabzan örüyoruz. Devam edelim.
Sıramın sonuna geldim. İlk trabzanın tepesine batıyorum. İlmek kaydırma yapıp çıkıyorum. Şu boşluğa kadar aynı şekilde ilmek kaydırma yapalım trabzanların tepesine batarak. Burada 3 zincir çekiyoruz. İkili trabzan örüyoruz. 3 4 baştaki zincirimle beraber 4 tane 2 zincir, tekrar aynı şekilde 4 adet ikili trabzan. Burada bakın şu sıradayız. Burada köşemizi oluşturuyoruz. Köşeleri 4 köşe oluşturuyoruz. 1 2 3 zincir çekiyoruz. Devam eden şuradaki boşluğa sık iğne yapıyorum. Sonrasında tekrar 1 2 3 zincir, devam eden boşluğa yine köşemizi örüyoruz. 2 3 4 2 zincir, 1 2 3 4 1 2 3 zincir, araya sık iğne. Aynı şekilde devam edelim. Evet, yine ilk trabzanın tepesine batıyorum. İlmek kaydırma yapıp ipimi kesiyorum. Sonrasında iplerimizi gizleyelim. Bu noktada arkadaşlar, eğer motifinizde kasma varsa, yani şu kısımda aradaki zincirleri 4 zincir çekebilirsiniz. İpinize göre, tığınıza göre belki değişiklik olur, elinize göre. Yani bir alt sırada da yine aynı şekilde kasma varsa zincirlerde ya azaltma ya da arttırma yapabilirsiniz. Bakın çok güzel bir motif. Şimdi etrafını krem renk ile döneceğim. Köşe noktasından ipimi çıkarttım. 1 2 zincir, yine ikili trabzan. Zincirimle beraber 2 adet 2 zincir çektim. Tekrar aynı yere 2 adet ördüm. Trabzanların tepesine şimdi batarak devam ediyorum. Tepelerine birer adet batıyorum. Şu boşluğa 4 adet. 1 2 3 4. Devam eden boşluğa da 4 adet. 1 2 3 4. Sonrasında trabzanlarımızın tepelerine yine birer adet. İki zincir olan yere 2 adet örüyorum. 2 zincir, tekrar 2 adet. Bu şekilde devam ediyoruz. Aynı şekilde şimdi şu 2 zincirden şuradaki 2 zincire kadar olan trabzan sayımı da size söyleyeyim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 adet şurada 2 zincir arasındaki ikili trabzan sayım. Motifimizi aynı şekilde devam ediyoruz örmeye. Şurada yine ilk trabzanın tepesine batıp ipimizi kesiyoruz. Sıranın sonuna geldim. İlk trabzanımın tepesine batıyorum ve ipimi kesiyorum.
Motifimizi bitirdik. Ölçüsünü de sizinle paylaşmak istiyorum. Motifimin genişliği 9 santim genişliğinde. Bu ölçü elinize göre, tığınıza göre, kullandığınız ipe göre değişecektir. Çanta için toplam 19 motif gerekli bize. 19 motifi örelim, ekleme kısmında görüşelim. Çanta için toplam 19 motif gerekliydi bize. 19 motifi ördüm. Ve örmeden önce de bu şekilde dizdim. Size daha rahat gösterebilmek için şu sağdaki iki motif çantamın kenar motifini oluşturacak. Bu üç motif çantamın tabanını oluşturacak. Buradaki iki motif kenarını oluşturacak. Bu altılı grupta birbiri üzerinde iki tane var. Birisi öne, birisi arkaya gelecek. Öncelikle bunları şöyle kenara koyuyorum. Yani bir sırada toplam 8 motifimiz olacak. İkinci sırada da yine 8 motifimiz ve şöyle karşılıklı eklemeye başlayacağız motifleri. Toplam 16 motifi aynı anda sadece tek kenarından ekleyerek çantamızı tek seferde eklemiş olacağız. Şimdi gelin başlayalım. Evet, iki motifi elime aldım. Ön yüzü, ön yüzü. Şöyle birbiri üzerine koydum. Köşeden başlayacağım eklemeye. İpimi çıkarttım, ilmeğimi. Bir zincirimi çektim. Yine aynı noktaya bir adet sık iğnemi ördüm. Karşılıklı trabzanlarımın tepelerine birer adet batarak eklememi yapıyorum. Karşılıklı motiflerimizi böyle sık iğne ile ekleyeceğiz. Toplam 16 motifi. İpimizi kesmeden ekleme yapınca ekleme yerleri ve çantamız daha güzel duruyor. Bunlar önemli detaylar. Bu detaylara siz de dikkat edin. Olabildiğince ipinizi az keserek çantanızı ekleyin. Tek kenarını ekliyoruz. Evet, buraya geldim. Buraya 2 adet sık iğne boşluğa, sonrasında tekrar 2 motifi şöyle birbiri üzerine koyuyorum. Arada zincir çekmeden hemen şu köşeden eklemeye devam ediyorum. 2 adet boşluğa ve trabzanların karşılıklı tepelerine batarak 16 motifimizi ekliyoruz. Evet, böyle. Aynı şekilde gideceği için göstermeyeceğim. Sonuna kadar ekleyelim 16 motifimizi, sonraki kısımda görüşelim. Motiflerimizi karşılıklı ekledim. Altta üstte ikişer motif var. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Şimdi ipimi kesmedim. Şöyle yapıyorum ve başlangıç yerine batıp ipimi kesiyorum. İlk sık iğnemin tepesine batıyorum. İpimi kesiyorum. Şimdi şöyle motiflerimizi açalım. Ve bakın şu kenar motifi karşılıklı ikişer ikişer
Şöyle yapalım. Çantaya formunu verelim böylelikle. Evet, düzeltelim. Evet. Şimdi kalan 3 motifimizi yine tek seferde ekleme yapacağız. Bunları şöyle düşünelim. İkiye katladık. Burası taban. Bir köşesi üstteki motife, bir kenarı alttaki motifimize. Şu kenarı da buraya eklenecek. Şuradan eklemeye başlayacağız. Yine ipimizi kesmeden şöyle devam edeceğim ben eklemeye. Şimdi eklemeye başlayalım. Kafamızda daha rahat şekillenir. Bu noktada eğer ben karıştırırım derseniz ilmek belirleyiciler kullanabilirsiniz bu noktada. Şöyle ilmek belirleyicilerinizi bu şekilde takabilirsiniz. Ben karıştırırım eklerken derseniz şöyle. Yine burayı da aynı şekilde, arka tarafı da. Ben bunları çıkartarak devam edeceğim. Dediğim gibi karıştıracaklar için bu fikri size vermek istedim. Şimdi şu kenardan eklemeye başlayalım. Evet, şu yan motiften şöyle birbiri üzerine koyalım. Aynı şekilde köşeden başlıyorum. Bir zincir çektim. Bir sık iğne ve karşılıklı sık iğne ile eklememi yapıyorum. Sonuna kadar aynı şekilde devam edelim. İlmeklerimizi kaydırmayalım. Evet, köşeye 2 adet sık iğne, sonrasında bu motiften devam ediyorum eklemeye ve devam eden şu motifi şöyle yapıyorum. Köşeye yine 2 adet karşılıklı sık iğne, pardon, ipimiz bölünmesin. Evet, karşılıklı ekleyelim.
Başlangıç yerine kadar geldim. Şimdi ilk sık iğnemin tepesine batıp tek seferde çıktım. Bir zincir çektim. Şimdi şuradan çantamızın ağız kısmına doğru ilerleyeceğiz. Şu boyunu olan kısımları ekleyeceğiz. Devam edelim. Eklemeye hemen yine buraya 2 adet sık iğne, sonrasında tepelerine. Boşluğa yine 2 adet sık iğne, sonrasında bir zincir çekiyorum. Şuradaki yükseltiyi için çektim o bir zinciri, sonra yine sol taraftaki boşluğa 2 adet sık iğne ve karşılıklı eklemeye devam edelim. Başa kadar çıkıp ipimizi keselim. Bu kısım taban kısmı karışık olduğu için videoyu kesmeden ilerlemek istedim. Siz de rahat şekilde eklemenizi yaparsınız. Sonraki kısımları bu kadar uzun tutmayı düşünmüyorum. Sonraki kısımlar daha kolay. Evet, burada da 2 adet sık iğnemizi örelim. İpimizi burada kesiyoruz. Şimdi evet, çantamız hemen formunu aldı. Bakın şu boyunu olan kısımlar şu anda eklenmemiş. Buraları da şuradan eklemeye başlayacağız. İpimizi kesmeden tabandan devam edeceğiz ve şu noktada ipimizi keseceğiz. Yine burayı da aynı şekilde, şu kenarları da buradan eklemeye başlayıp şurada ipimizi keseceğiz. Açıkta kalan kısımları. Bu kısımları daha size göstermeyeceğim. Aynı şekilde devam ediyor. Eminim anlamışsınızdır. Takıldığınız yer olursa da muhakkak yorumlarda belirtin. Eklemeyi bitirelim. Sonraki kısımlarda görüşelim. Çantanın eklemesini bitirdim. İplerimi de temizledim. Şimdi çantamızın ağız kısmına ikili trabzan örelim. Şöyle şuradan başladım. 1 2 zincir çektim. Hemen yandaki trabzana ikili trabzan, bu şekilde devam edelim. Aynı şekilde. Bu boşluğa üçlü trabzan örüyorum. Şöyle tığımın üzerine bir kere doluyorum.
Önce bir tanesini, sonra 2 örüyorum. Diğer tarafta da yine aynı şekilde. Sadece birleşim yerlerinde bu işlemi yapıyoruz. Devam edelim. Bir tur dönelim. Başlangıç yerine geldim. Her zaman ilk trabzanın tepesine batıyorum. Zincirime değil. Tek seferde çıktım. Bir zincir çektim. Şimdi 4 sıra sık iğne öreceğiz. Bir zincirimi çekiyorum. Tam dibine batıyorum. Hemen yandaki trabzanın tepesine. Hep sık iğne örüyoruz. Herhangi bir arttırma, eksiltme yok. Buraya gelince de yine ilk sık iğnenin tepesine batacağız. Bir zincir çekip yine aynı yere batarak devam edeceğiz. Devam edelim. İstediğimiz genişliğe kadar örelim. Sonraki kısımlarda görüşelim. Kenar sık iğnesini bir sıra zemin rengiyle ördüm. Sonrasında 3 sırayı kırmızı renk ile devam ettim. Siz kendi zevkinize göre ilerleyebilirsiniz. Bu arada şurada toplanma olursa tığ numaranızı küçültün. Benim buralarda hafif bir potluk oluştu. Onun için tığ numaramı 2,20 milime düşürdüm. Sıkı sıkı ördüm toplaması için. Şimdi ilk sık iğnemin tepesine batıp tek seferde çıkıyorum. Bir zincir çekiyorum. Şimdi bu tarafa doğru örmeye devam edeceğiz. Bakın hemen yandaki sık iğneye tığımı geçirdim. İlmeğimi tekrar aldım. Bu şekilde örüyoruz. Bir boşluk veriyorum. Bir sonrakine batıyorum. İlmeği tığımı alıp bu şekilde örüyorum. Bir boşluk. Bir sonraki. Kenarını bu şekilde dönmek istiyorum. Bakın. Buraya batmıyorum. Buraya. Böyle devam edelim ve ipimizi kesip sap kısmına geçelim. Çantanın kenar kısmını bitirdim. Şimdi sıra geldi çantamızın saplarını örmeye. Bakın. Kırmızı renk ile saplarını ördüm. Koton iplerle ördüm. Çantanın saplarının daha böyle tok durması için ipimi 2 kat yapıp ördüm. Kamerada kırmızı renk zor görüneceği için şimdi sizlere kalın koton iple tek katta örülmeyi göstereceğim. Fakat ben çift kat yaparak ördüm. Bunu da belirtmek istiyorum. Şimdi sihirli halka ile başlıyoruz. Halkanın içine bir zincir çekiyorum. Toplam 6 adet sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Şimdi orta kısmını sıkılaştırıyorum. Şöyle ipimi iyice çekiyorum. Sonrasında batacağım yerler, bakın şu zincir gibi görünen kısımların arka taraflarına hemen şuraya batıyorum. Bakın. Şöyle. Tek tarafına batıyorum. Yukarıdan aşağıya doğru. Hep aynı şekilde örülüyor. Başlangıç yeri yok. Bu şekilde tek tarafına batarak şöyle içten dışa doğru çantamızın sapını örüyoruz. İstediğimiz uzunluğa kadar örebiliriz. Ben çantayı elde taşımaya uygun kısa sap tercih ettim.
Siz isterseniz hem kısa sap hem de ayrıyetten uzun çıkarılabilir saplar da yapabilirsiniz. Çapraz askılı kullanım için güzel olur. Benim sipariş üzerine ördüğüm bir çanta olduğu için bu şekilde tercih etti. Sadece kısa sap öreceğim. Evet, bakın. Böyle bir sap. Kırmızı renkte. Şöyle durdu. Aynı şekilde devam edecek. Bitince de bakın hemen yandakine şöyle yapıp tek seferde çıkıp ipimi kesip iplerimi temizliyorum, iyice gizliyorum. Çantamın sapının uzunluğunu sizinle paylaşayım. 24 santim uzunluğunda çantamın sapı. 24 santim. Bakın şöyle yerleştirince şuralara şöyle kısa sap istiyorum. 2 adet bunları çantaya dikiş ipiyle dikmek istiyorum. Kendi ipiyle dikmeyeceğim. Kırmızı renkte dikiş ipiyle şöyle iç taraftan şuralardan tam şöyle dikiş ipiyle dikeceğim her ikisini de. Sonrasında çanta astarına geçeceğiz. Çanta astarını da kanalımda paylaşmıştım. Çanta astar dikimi gerçekten çok kolay. İsterseniz elinizde, isterseniz dikiş makinenize çok kolay bir şekilde çanta astarı dikebilirsiniz. Elinizde de kusursuz olur. Makinenizde de kusursuz olur. Elinizde sadece cep kısmını düzgün dikemeyebilirsiniz. Cepsiz şekilde de çok güzel çanta astarı dikebilirsiniz. Elinizdeki kumaşları değerlendirebilirsiniz. Kullanmadığınız etek olur. Etek astarı, pantolon. Çantanız uygun kumaş kesip biçip dikebilirsiniz. Açıklama kısmına linkini eklerim. Oradan bakıp dikebilirsiniz. Bulamazsanız da muhakkak yorumlarda yazın. Ben size geri dönüş sağlarım. Şimdi çantanın saplarını, çanta astarını dikeyim. En son kısımda görüşelim. Çantayı bitirdim. İç astarını da diktim. Bu şekilde oldu. İç astarında tela kullandım. Tela kullanınca daha böyle kalınlaştırıyor çantayı ve sarkmayı önlüyor. İsterseniz siz de tela kullanabilirsiniz. Telalı dikimi de yine kanalımda paylaşmıştım. Açıklama kısmına eklerim. Takıldığınız yer olursa da muhakkak yorumlarda belirtin. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla ve sevgiyle kalın. Hoşça kalın.